Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu hafta 11 Şubat'ta muhteşem bir yeni ay gerçekleşecek. Bütün gezegenler yeni ayı destekleyecek. Bu da bütün dünyada büyük buluşları ve hemen herkesin hayatında büyük yenilikleri işaret ediyor. Fadime Birel ben, astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 8-14 Şubat haftası gökyüzündeki hareketlerin burçlara etkilerini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ben yorumlarımda yıllık, aylık, haftalık ve günlük detaylı yorumlar yapıyorum. Önceki videolara da bakabilirsiniz. Onlar da size işaretler verecektir. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi 11 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay olacak. Bu yeni ayla birlikte teknoloji, iletişim, toplumsal konular, hayvanlarla ilgili konular, uzay ve teknolojik konularla ilgili yeni gelişmelerin haberlerini daha fazla almaya başlayacağız. Önümüzdeki 6 ay bu yenilikleri tecrübe edeceğiz. Yeni ayın etkilerini burçlara göre de detaylı anlattım. Oradan da bakabilirsiniz. Toplumsal konular bu hafta daha fazla konuşulacak. Rusya, İran, Türkmenistan, Fransa, İngiltere ve ülkemizde beklenmedik olayların haberlerini alacağız. Toplumsal konularda eskiden yarım kalan konular tekrar gündeme gelecek. Bunlarla ilgili yeni adımlar da atılacak. Dünyadaki liderlerle ilgili ani gelişmelerin haberini de alacağız. Teknolojik dev şirketlerde lider değişimleri de söz konusu olacak. Gençlerle ilgili konular bütün dünyada gündemde olacak. Genç liderler söz konusu olacak. Şimdi 8-14 Şubat arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son haftalarda arkadaşlarınızla ilişkinizi daha fazla sorgulamaya başladınız. Onlarla olan ilişkileriniz size bir şeyler katıyor mu? Onlardan bir şeyler öğreniyor musunuz? Onlarla zaman geçirmekten mutlu musunuz? Sizin hayatınıza ne katıyorlar? Vaktinizi onlar için harcamalı mısınız? Sürekli bunları sorgulamaya başladınız. Bu sorgulama sonucunda arkadaşlarınızla ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Onlarla olan ilişkilerinizi ya bitirecek ya da devam ettireceksiniz. Eski arkadaşlarınızla yarım kalmış sorunlarınız bu hafta daha fazla gündeme gelecek. Bunları konuşup çözmek isteyeceksiniz. Bu hafta hayatınıza yeni dost ve arkadaşlar da ekleyeceksiniz. Bu kişiler farklı karakterde, farklı ülkelerden, farklı çevrelerden kişiler olabilir. Marjinal, değişik, ünlü kişiler olabilir. Onlarla kuracağınız ilişkilerde çok farklı şeyler öğrenecek ve hayatınıza yeni bir pencere açacaksınız. Son haftalarda sosyal alanlarda, sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Yeni sosyal çevreler edinmeye başladınız. Bu sosyal çevreler size hayatınızı etkileyecek yenilikler katacaklar. Son haftalarda teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başladınız. Zaten teknolojik alet ve sistemleri kullanıyordunuz ama şimdi daha ileri teknolojik alet ve sistemler, daha yeni keşiflerle tanışma fırsatı buldunuz. Bu alet ve sistemler sayesinde farklı alanlarda para kazanmaya başlayacaksınız. Geçen 2 sene farklı konulardan para kazanmanız gerektiğini anlamaya başladınız. Farklı konular, farklı alanlar, uçuk kaçık fikirler sayesinde para kazanmanız gerektiğini anladınız. Ocak ayı başından beri bunu daha fazla gündeme aldınız. Farklı alanlardan farklı paralar kazanmaya başladınız. Bunu yaparken teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başladınız. Önümüzdeki 5 sene farklı şekilde para kazanma şansını hep yakalayacaksınız. Bu hafta para konuları hep gündeminizde olacak. Aniden elinize para gelebilir. Aniden elinizden para gidebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Özellikle arkadaşlarınızla para konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. E-ticaret gibi konularda gündeminizde
Bununla ilgili başlangıçları daha önceden yaptıysanız bu hafta bununla ilgili biraz sorun yaşayabilirsiniz. Eğer başlangıç yapmadıysanız 21 Şubat'tan sonra başlangıçlarınızı yapabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, toplumla ilgili konulardan, hayvanlarla ilgili konulardan para daha fazla kazanabilirsiniz. Bu hafta teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız her iş size parasal kazançlar sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde şanslı bir dönemde olacaksınız. Bu şansı kullanmalısınız. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde işle yoğun olacaksınız. İşi olanlar yoğun bir tempo içinde olacak. İşle ilgili beklediğiniz yeni haberleri alabilirsiniz. İşinizle ilgili büyük ve beklenmedik bir değişim yaşayabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkabilir. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. İşle ilgili enerjiniz yüksek olacak. Görüşmelerde başarılı olacaksınız. Yeni işlere daha fazla odaklanabileceksiniz. E-ticaret gibi, sosyal mecralar gibi konularda işinizle ilgili yeni başlangıçları da yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar haftanın ilk günlerinde ummadığınız haberler alabilirsiniz. Yeni bir işe aniden başlayabilirsiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Haftanın gerginliğini de üzerinizden atabilirsiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarda toplumun önünde büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Bu başarınız 2 sene konuşulacak gibi görünüyor. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yeni gelişmeleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Hafta sonunda da enerjiniz biraz düşük olabilir. Sanatla ilgilenebilir, enerjinizi yükseltecek faaliyetler de yapabilirsiniz. Hafta sonunda sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Rüyalarınıza dikkat edin, size işaretler verecek. Mistik konularla, psikik güçlerle, meditasyonla ilgilenmek için bu hafta çok güzel enerjiler var. Ritüeller yapmak için çok güzel bir hafta. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Hayatınızdaki değişimler devam ediyor. Bu hafta değişiklikler daha yavaş olacak gibi görünüyor. Son haftalarda işinizde farklı konular karşınıza çıkmaya başladı. Ya çalıştığınız işte farklı teknikler kullanmaya başladınız, farklı teknolojik aletler kullanmaya başladınız, farklı teknolojik sistemler kullanmaya başladınız, çılgın projeler üretmeye başladınız ya da eski işinizden farklı alan ve sistemlerde çalışmaya başladınız. Bu yeni iş şartlarında bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi çok yoracak. Ancak başarılar da kazanacaksınız. Çılgın projeler, çılgın fikirlerle dolu işler 2 sene hep gündeminizde olacak. Aniden başlayan işler, aniden biten işler olacak. Çalışma ortamınızda eğer özgür olarak, özgür düşünerek çalışmazsanız işten ayrılmak isteyeceksiniz. İşi olmayanlar ve iş arayanlar bu hafta kesinlikle iş bulabilirsiniz. Geçen haftalarda başvurduğunuz işlerde cevaplar alabilirsiniz. İş görüşmelerinizde konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Yanlış kelimeler işi almanıza engel olabilir. İş görüşmelerinde sakin ve sabırlı olmalısınız.
Evlilik planı olanlar bu hafta bu organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak ani değişimlere de hazır olmalısınız. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yeni araştırmalar, yeni konular gündemimize gelebilir. Bu yeni çalışmalar önümüzdeki seneler sürekli gündemimizde olabilir. Eğitimle ilgili konularda bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sabrederseniz size başarılar getirebilir. Bu hafta hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir sürecin başlangıcını yaşayacaksınız. Eğitim hayatınızda yeni teknolojik alet ve sistemleri bu hafta hayatınıza katacaksınız. Yeni aşk arayanlar iş ortamında, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Farklı karakterde, farklı çevrelerden, başka ülkelerden, yaş farkınızın fazla olduğu biriyle, başka bir dil konuşan bir kişiyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Aniden başlayacak aşk tutkuyla devam edebilir. İş arkadaşlarınız da sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Eski iş ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Eski işinizden tekrar teklif alabilirsiniz. Ancak olumsuz cevap vermelisiniz. Çünkü eski işinize dönmek mantıklı değil. Hayatınızdaki köklü değişimler bu haftada devam edecek. Sabrınız çok fazla sınanacak. İlişkileriniz, görüşmeleriniz sizi çok yoracak. Sabırlı olursanız siz kazanırsınız. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok fazla. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde uzun yolculuk planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili yeni konular gündemimize gelecek. Yurt dışından beklediğiniz haberler de varsa hafta başında bunu alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı yeni iş konuları da gündeme gelebilir. Bununla ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca eğitimle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Eğitimle ilgili konularda hafta boyunca büyük başarılar kazanacaksınız. Sınavlarınız da varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Hafta başında yapacağınız uzun yolculuklarda hızdan uzak durmalısınız. Yavaş yavaş sabırla yolculuk planınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında işi olanlar işle yoğun olacaksınız. İşle ilgili ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu yoğunluk sizin sabrınızı taşırabilir. İşi olmayanlar iş başvurusu yapmak, işle ilgili görüşmeler yapmak için hafta ortası çok uygun olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. İş konusunda artık yoğun bir döneme giriş yapacaksınız. Hazırlıklı olmalısınız. İşle ilgili yeni ve büyük bir adım atabilirsiniz. Yeni teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Bunlarla ilgili yenilikleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Bu önümüzdeki senelerde sizin için büyük başarılara neden olacak bir başlangıç olacak. Hafta sonunda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda işinize destek sağlayacak yenilikler karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirmelisiniz, başlangıçlar yapmalısınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Uzun zamandır hayal ettiğiniz yurt dışı ile ilgili planlarınıza bu hafta hız kazandıracaksınız. Önümüzdeki 2 sene yurt dışı ile bağlantılı konularla çok yoğun olacaksınız. Yoğun seyahatler olabilir, yurt dışı ile bağlantılı konularda işler olabilir. Yabancı dillerle ilgili eğitimler olabilir. Bunlarla ilgili hep meşgul olacaksınız. Farklı ülkelerden, farklı karakterlerden, sizden yaşça çok farklı olan çevrenizdekilerden farklı kişilerle tanışacaksınız.
Bu kişilerden çok şey öğreneceksiniz, hayatınıza çok şey katacaksınız. Bu kattıklarınız hayatınızda bazı temelleri oluşturacak. İşi olmayanlar ve yeni iş arayanlar, yurt dışı ile bağlantılı, eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, lojistikle ilgili, sanatla, yemek sektörüyle ilgili, gayrimenkul alanlarında, finans alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Yemek sektöründe, finans sektöründe, sanatla ilgili alanlarda çalışanlar bu hafta bu işlerinizle ilgili uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. İşlerinizde çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Son senelerde yemek sektöründe, finans sektöründe, sanatla ilgili alanlarda teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başladınız. Önümüzdeki 5 sene bu alanlarda teknolojik sistemlerle kendinizi daha da geliştireceksiniz. Çılgın projeler yaratabilirsiniz. Aklınızdaki ve hayalinizdeki projelere kesinlikle güvenmelisiniz. Önümüzdeki en az 12 sene bu alanlarda kendinizde başarıyla bahsettireceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda, yurt dışı ile bağlantılı alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Farklı kültürden, farklı karakterden, farklı ülkeden, yaşça sizden çok farklı biriyle tanışabilirsiniz. Bu aşk aniden başlayabilir. Bu hafta eğitimle ilgili alanlarda algılarınız sizi biraz yanıltabilir. Okuduklarınıza, yazdıklarınıza daha dikkat etmelisiniz. Sınavlarınız varsa daha dikkatli olmalısınız. Yavaş hareket etmeli, sabırlı olmalısınız. Yoksa hatalar yapabilirsiniz. Bu hafta yurt dışıyla kuracağınız iletişimlerde de teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha yavaş olur ve sabırlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Ertelenmiş uzun yolculukları bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Yapacağınız uzun yolculuklarda da sakin ve sabırlı olmalısınız. Yoksa sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgili eskiden yarım kalmış konular bu hafta tamamlanabilir. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde finans konuları gündemimizde olacak. Borç alacak konuları, fatura işlemleriyle yoğun olacaksınız. Banka kredisi gibi yeni konular da gündeme gelebilir. Evliliklerinde, ortaklıklarında sorun yaşayanlar haftanın ilk günlerinde hukuksal konular gündemimizde olacak. Hukuksal konularda yeni konularda önünüze gelecek. Bunlara dair yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda beklentisi olanlar bununla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma, gayrimenkul alım satımı ile ilgili konular gündemimizde ise bunlarla ilgili sözleşmeleri, anlaşmaları haftanın ilk gününde imzalayabilirsiniz. İşlemlerinizde daha yavaş olmalısınız. İmzaladıklarınıza da daha fazla dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar önümüzdeki senelerde sizin için güzel fırsatların da başlangıcı olacak. Hafta ortasında eğitimle ilgili konular gündemimizde olacak. Sınavlarınız varsa başarılı olacaksınız. Eğitim konusunda büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Teknolojik alet ve sistemlerdeki yenilikleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Haftanın son günlerinde işle ilgili yeni konularda görüşmeler yapacaksınız. Yurt dışı ile ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, eğitimle ilgili iş alanlarında yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıç sizin için güzel bir süreci de başlatacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için
Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu haftadan sonra yatırım konularını daha fazla gündeminize almaya başlayacaksınız. Son haftalarda sosyal mecralardaki işlerinizle hem yoğun hem stresli zamanlar geçirdiniz. İstediğiniz sonuçları almak zor oldu. Ani inişler, ani çıkışlar yaşadınız. Bu haftada yine benzer durumlarla karşılaşacaksınız. Çok fazla beklenti içine girmeyin. Başarılı da olabilirsiniz, başarısız da olabilirsiniz. Çalışmalarınıza devam etmelisiniz. Bu çalışmalar ilerisi için temel taşlarını oturtacak. Sene başından beri finans konuları hep gündeminizde oldu. Bazen alacaklarla ilgilendiniz, bazen borçlarla ilgilendiniz. Bu yüzden para konusunda yorulduğunuzu hissettiniz. Ama daha yolun başındasınız. 2 sene borç alacak konuları hep gündeminizde olacak. Para konusunda dikkatli adımlar atmalısınız. Büyük ve uzun vadeli borçlar sizi biraz zorlayabilir. Bu hafta eskiden kalan borç alacak konusunda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Eskiden kalmış ve unutulmuş bir borç olabilir. Eskiden kalmış ve elinize geçmesini beklediğiniz bir para olabilir. Bunlarla ilgili ani haberleri alabilirsiniz. Son senelerde ilişkilerinizle ilgili kafanız çok karışık. Hem iş hem özel ilişkilerinizde çok zor zamanlar geçirdiniz. Çoğu zaman karamsar düşünceler yaşadınız. Kuşkular içinde oldunuz. Bazen bu durumlar ilişkinize zarar vermenize neden oldu. Geçen 2 sene ilişkilerinizle ilgili kendinizi yenilemeniz gerektiğini anlamış olmalısınız. Dersler çıkartmış olmalısınız. Eğer hala ders çıkartmadıysanız 2022 senesi ortasına kadar bunları anlamaya çalışacaksınız. İç dünyanızda özellikle ilişkiler konusunu çözmeye çalışacaksınız. Bunun için yeni kitaplar okuyabilirsiniz. Geçen seneden beri kendinizi geliştirmek adına eskiden okuduğunuz kitapların konuları, tarzları ve anlatım şekilleri değişmeye başladı. Bu yeni kitaplar sizin iç dünyanızı geliştirmeniz için de daha faydalı olacak. Yeni iş arayanlar teknolojik alet ve sistemlerin kullanacağınız alanlarda, sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, e-ticaret gibi alanlarda, finans sektöründe, gayrimenkul alanlarında, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda bu hafta daha kolay işler bulabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla ilişkinizde bazı gergin durumlar da olabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Son senelerde arkadaşlarınızla ilgili çok farklı düşünceler içinde olmaya başladınız. Arkadaşlarınız size fayda sağlıyor mu? Faydalı oluyor mu? Onlardan ne öğreniyorsunuz? Onlar size neler katıyor? Bunları sorgulamaya başladınız. Bu sorgulamalar arkadaşlarınız arasında elemeler yapmanıza da neden oluyor. Bu haftada bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın ilk günlerinde ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Özel veya işle ilgili görüşmelerinizde yeni konular gündeme gelecek ve yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hafta başında aşk ilişkinizde evlilik kararı alabilirsiniz. Bu kararınızla ilgili organizasyonlarınızın planlarını yapabilirsiniz. Evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda da yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Hafta ortasında bu hukuksal konuların tamamlanması söz konusu olabilir. İlişkilerinizle ilgili hukuksal konularda da yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Hafta ortasında harcamalarınızı daha az yapmalısınız. Borç alacak konularla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Borç alacak, banka işlemleriyle ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Banka işlemlerinizde daha hızlı hareket, daha dikkatli olmalısınız.
İmza atacağınız her konuda daha dikkatli olmalısınız. Yeni kredi konusu da gündeme gelebilir. Haftanın son günlerinde uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili yeni planlar yapacaksınız. Yurt dışı ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yurt dışı ile bağlantılı konularda başlangıçlarda yapacaksınız. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yeni konular gündemimize gelecek. Eğitim konusunda hafta sonunda başarılı olacaksınız. Yeni teknolojik alet ve sistemleri eğitim hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. İlişkiler, aşk ve iş. Bu haftanın özeti olsa gerek. Bu hafta ilişkilerinizi muhakeme etme fırsatı bulacaksınız. Eskiden yarım kalmış, sonuçlanmamış ilişkiler tekrar karşınıza çıkabilir. Bu durum sizi biraz gergin yapabilir. Ama görüşecek ve çözüm üreteceksiniz, sonuçlandıracaksınız. Bir daha da karşınıza çıkmayacak. Bu nedenle gergin olmadan sorunu çözmelisiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ancak organizasyonda bazı teknik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünürseniz hızlı çözüm üretirsiniz. Büyük sorunlar yaşamazsınız. Bu hafta iş ilişkilerinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İşinizle ilgili olabilir. Yeni iş arayanlar için fırsat olabilir. Bunları değerlendireceksiniz. Son haftalarda işlerinizle çok yoğun olmaya başladınız. Bu yoğunluk sizi biraz gergin yapabilir. Sabrederseniz işinizde değişimlere her an hazır olmalısınız. Son haftalarda işinizle ilgili beklenmedik konular sürekli karşınıza çıkıp durdu. Şubat sonuna kadar da ani gelişmelere hazır olun. İşinizle ilgili ani değişimler olacak. Aniden işten ayrılabilirsiniz. Aniden işinizde terfi edebilirsiniz. Aniden işinizi değiştirebilirsiniz. Aniden yeni işe başlayabilirsiniz. İşinizde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Bu hafta aşk ve duygusallık çok fazla. Partnerinizle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Beklenmedik bir anda farklı bir kişiyle, değişik bir mekanda, sizden yaşça çok farklı biriyle, farklı kültürden biriyle yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Bu hafta ev alma, ev satma, evde büyük tadilatlar yapmak için uygun olacak. Ancak bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bunun bilincinde olursanız, sabırlı olursanız büyük sorunlar yaşamazsınız. Aniden karşınıza çıkacak bir fırsat ve aniden evinizle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Belki de aniden ev almaya karar vereceksiniz. Belki aniden evinizi taşımaya karar vereceksiniz. Uzun zamandır hayal ettiğiniz evle ilgili değişiklikleri bu hafta gerçekleştireceksiniz. İlişkinizle ilgili de bu hafta ani kararlar alabilirsiniz. Aniden evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Yeni tanıştığınız biriyle aniden evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene ilişkiler konusu hep gündeminizde olacak. Hem iş hem de özel ilişkilerinizde ani değişimler çok fazla yaşayacaksınız. Bu hafta aşkla ilgili karşınıza çok seçenek çıkabilir, kafanız karışabilir. Gizli ilişkilerde açığa çıkabilir. Bu hafta çocuklar ve çocuklarınızla ilgili parasal harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızın duygusal hayatıyla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok fazla. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler.
8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın ilk günlerinde sağlığınıza daha fazla özen göstermesiniz. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında yenilikler gündeme gelecek. Baldır, solunum yolları, el, ayakla ilgili konular karşınıza çıkabilir. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlardan iş başvurusuna cevap bekleyenler bu cevapları alıp hafta başında yeni işe başlayabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir iş başlangıcı olacak. Hafta başında eşinizle ilgili sağlık konuları da gündeme gelebilir. Bununla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sonucunda hem iş hem özel hayatınızda, ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatacaksınız. Hafta ortasında evlilik organizasyonlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Bu ilişki uzun vadeli bir ilişki olacak. İşinizle ilgili ortak projeler başlatabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni ortaklıklar da başlatabilirsiniz. Yeni iş başlangıcında hafta ortasında yapabilirsiniz. Haftanın son günlerinde gereksiz harcamalar çok fazla yapacaksınız. Bu da finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Eşiniz veya ortaklıklarla ilgili hafta sonu imzalar da atabilirsiniz. Ancak bu imzalarda çok iyi okumalısınız. Neyi imzaladığınıza dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son senelerde aşk hayatınızda yaşadıklarınızı yavaş yavaş düzene koymaya başlıyorsunuz. 2 seneye yakın bir süre aşk ilişkinizden sürekli dersler çıkartmak zorunda kaldınız. Gizli kapaklı olaylar, ilişkinizde kuşkular oldu, karamsarlıklar çok fazla yaşadınız. Aşk ilişkinizdeki şüpheler bazen hayatınızı çekilmez yaptı. Her olayın altında bir gizem aradınız. Bazen bu gizemli konular size aşk ilişkinizde mantıklı kararlar almanıza neden oldu. Ama bu kararlarınızda da kararlı duramadınız. Aşk ilişkinizle ilgili gizli gizemli konular hala gündemde olsa da siz kendinizi bu konuyla nasıl eğiteceksiniz bunu düşünmeye başlayın. Bu gizemli olaylardan ne ders çıkartmalısınız bunu düşünmeye başlayın. Eğer ders çıkartmazsanız aşka dair güveniniz de kalmayacak. Eğitimle ilgilenenler son haftalarda eğitim konularında aniden gelişen olaylar çok fazla oldu. Beklemediğiniz anda gerçekleşen konular sizin de eğitimle ilgili alanlarda değişiklikler yapmanıza neden oldu. Tam bir konuya karar verdiniz ama karşınıza çıkan durumlar nedeniyle planlarınızı değiştirmek zorunda kaldınız. Buna hızlı çözümler ürettiyseniz başarılı oldunuz, üretemediyseniz başarısız oldunuz. Şubat sonuna kadar eğitim konularında inişler çıkışlar çok fazla yaşayacaksınız. Beklenmedik olaylar karşınıza çıkabilir. Hazırlıklı olursanız hızlı çözümler üretebilirsiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konularda çok yoğun olacaksınız. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektörüyle alakalı konularda eğitimler alabilirsiniz. Bu alanlarda teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmakla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Bu eğitimler 2 sene sizin başarılı olmanızı sağlayacak. Eğitimle ilgili işi olanlar Şubat ayı sonuna kadar ani değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili daha önceden yarım kalmış bazı konular tekrar karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış tedavi olabilir, tamamlanmamış teşhisler olabilir. Bunlarla bu hafta ilgileneceksiniz. Yeni teknolojik alet ve sistemleri kullanarak hızlı çözümler üreteceksiniz. Yarım kalmış konuları tamamlayacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı işleri olanlar bu hafta yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde eğer sabırlı olursanız başarılı olacaksınız. Aniden gelişen konularda karşınıza çıkabilir. Buna da hazır olursanız hızlı çözümler üretebilirsiniz. Yabancı dil öğrenmek isteyenler teknolojik alet ve sistemleri kullanarak daha kolay ve pratik olarak yabancı dil eğitiminizi yapabilirsiniz. Önümüzdeki 5 sene yabancı dil eğitiminde
Sürekli başlangıçlar yapacaksınız ama bu başlangıçları tamamlamak biraz zor olabilir. Yabancı dil eğitiminde disiplin eksikliği yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar eğitimle ilgili alanlarda, sağlıkla ilgili alanlarda, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, yurt dışıyla bağlantılı alanlarda, uzun yolculuklarla ilgili konularda, lojistikle ilgili alanlarda yeni işler başlayabilir. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok fazla. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu kararları uygulamak biraz zaman alacak. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili haftanın ilk günlerinde yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Çocuklar veya sağlık konusunda yeni başlangıçlar olabilir. Çocuklar ve eğitim konusunda yeni başlangıçlar olabilir. Çocukları ilgilendiren kamu sektörü veya hizmet sektöründe yeni başlangıçlar olabilir. Çocukları ilgilendiren alanlarda işi olanlar yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza da katacaksınız. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Eller, ayaklar, dokular, solunum yollarıyla ilgili sağlık konuları gündemimize gelebilir. Bu konular önümüzdeki 2 sene sürekli gündemimizde olabilir. Önümüzdeki 2 sene bunlarla sınanma halinde olabilirsiniz. Bu hafta bunlarla ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Yeni teknolojik alet ve sistemlerle çözümler üretmeye başlayacaksınız. Mistik konularla bunlara çözüm üretmeye de başlayabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni bir ilişki başlayabilir. Yeni bir ortaklık başlayabilir. Bu başlangıç uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Hafta sonunda ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili yeni adımlar atacaksınız. Bunları da ayın sonunda tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu haftaya aşk konusu damga vuracak. Özellikle ünlü ve şöhret sahibi kişiler aşk ilişkileriyle ilgili çok göz önünde olacaksınız. Son haftalarda aşk hayatınızdaki hareketli zamanlar bu hafta da devam edecek. Geçmişten yarım kalmış aşk ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir. Ancak yine net sonuç alamayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Duygusal zamanlar çok fazla olacak. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ancak bu planlarda ani değişiklikler de olabilir. Yeni aşk arayanlar karşınıza çok fazla seçenek çıkabilir. Kafanız karışabilir. Bu ilişkilerinizde sorunlar da yaratabilir. Dikkatli olmalısınız. Bu hafta borç alacak konularına dikkat etmelisiniz. Aşk ilişkisinde olduğunuz kişi yüzünden parasal kayıplar yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkisinde olduğunuz kişiyle parasal konulara girmezseniz iyi olur. Bu hafta gayrimenkulle ilgili yatırım konuları da gündeme gelebilir. Ancak bu konular Mart ve Nisan aylarında sonuçlanabilir. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda bu hafta gündemimizde olacak. Onların duygusal hayatıyla ilgili konularda gelişmeler olacak. Çocuklarla ilgili konularda duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Önümüzdeki 2 sene çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular hep gündemimizde olacak. Onların hayatındaki değişiklikler sizin de hayatınıza değişiklikler katacak. Bu hafta çocuklarla ilgili parasal konular da gündeme de gelecek. Çocuklarla ilgili konularda fazla harcama yapabilirsiniz. Borçlanabilirsiniz. Bu konuyu abartırsanız borçlarınızı ödemekte sorun yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili alanlarda işleriniz varsa bu alanlarda yeni yatırımlar yapabilirsiniz.
İşinizle ilgili kredi alımı da söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili alanlarda yapacağınız işlerde teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri de işlerinize katabilirsiniz. Ancak bu hafta bu konularda bazı teknik sorunlar yaşayabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler, topluluk önünde olanlar bu hafta parlama zamanınız olacak. Ancak söyleyeceğiniz sözler yanlış anlaşılabilir. Sözlerinize dikkat etmelisiniz. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok fazla. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde ebeveynlerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde ailenizle ve ebeveynlerinizle vakit geçirebilirsiniz. Evinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma konusundaki büyük bir adım atacaksınız. Çocuk konusu veya aşk ilişkinizle ilgili konular nedeniyle evinizde yeni değişiklikler de katabilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili yeni konularda gündeminizde olacak. İlişkilerinizle ilgili hukuksal konularda da sonuçlanmalar olacak. Hafta ortasında aşk ilişkinizde net kararlar alacaksınız. Ya ilişkinizi bitirecek ya da ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Bu kararlar önümüzdeki 2 sene sürekli gündeminizde olacak. Aşk ilişkinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Toplum önünde olacağınız yeni projeleri başlatacaksınız. Bu projeler sayesinde önümüzdeki senelerde bu projeler sizi başarılı kılacak. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren konularda yenilikler başlayacak. Önümüzdeki 2 sene çocuklarla ilgili değişimler sizin de hayatınıza değişimler katacak. Hafta ortasında çocukların eğitim konularında yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Çocuklarla ilgili alanlarda işleriniz varsa teknolojik alet ve sistemleri işlerinize katacaksınız. Hafta sonunda sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinize ve sağlığınıza iyi gelecek konulara odaklanmasınız. Sağlıkla ilgili yeni konularda karşılaşabilirsiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen yeni haberler alabilirsiniz. Bu alanlarda yeni işlere de başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son haftalardaki zor süreç bu haftada devam edecek. Hem aile içindeki değişimler hem ilişkilerinizdeki değişimler bu haftanın gündeminde olacak. Aile içindeki konular 2 sene gündemimizde olacak. Özellikle işle ilgili ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler yeni işlerle ilgili başlangıçları da işaret ediyor. İşinize yeni teknolojik alet ve sistemleri ya kattınız ya da katmak istiyorsunuz. Bunları yapmak zorundasınız. Bunlara dair gelişmeler olacak bu hafta. Önümüzdeki 5 sene teknolojik alet ve sistemleri işinizle ilgili alanlarda daha fazla kullanacaksınız. Kullanmak zorundasınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için bu hafta çok uygun olacak. Ancak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Teknolojik sorunlar olabilir. Sabırlı olursanız bunları çözebilirsiniz. Ev alma, ev satma, yatırım yapma ile ilgili imzalarda bu hafta aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olmalısınız. Evinizle ilgili ani değişimler karşınıza çıkabilir. Evinizle ilgili ani değişimler yapabilirsiniz. Aniden taşınma kararı alıp bunu da uygulayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili bazı gelişmeler karşınıza çıkabilir. Onların hayatındaki güzel haberleri de alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
Eşinizle birlikte uzun yolculuk yapabilirsiniz. Romantik planlar yapmak için bu hafta çok uygun olacak. Ancak iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünürseniz büyük sorun yaşamazsınız. Evinizdeki elektronik alet ve sistemlerde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha önceden bozulmuş olan tekrar bozulabilir. Yenilemek zorunda kalabilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene evinize yeni teknolojik alet ve sistemler, yeni elektronik alet ve sistemler kullanmaya başlayacaksınız. Bunlar sizin özellikle ev hayatınızı çok kolaylaştıracak. Bunlara dair yenilikleri katmak bu hafta kolay olacak. 2022 senesi ortalarına kadar para kazanma konusunda eskiden farklı fikirler geliştireceksiniz. Para kazanma konusunda yeni yöntemler geliştireceksiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konular, dinle ilgili konular, eğitimle ilgili, hukukla ilgili konulardaki fikirleriniz artık eskisinden farklı olmaya başladı. Bu konularda eski düşüncelerinizi, eski yaşantılarınızı geride bırakacaksınız. Yeni fikirler öğreneceksiniz. Bu yeni fikirler size yeni pencereler açacak. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın ilk günlerinde basın yayınla ilgili, iletişimle ilgili, medya ile ilgili, lojistikle ilgili, eğitimle ilgili konularda büyük bir başlangıça imza atabilirsiniz. Bu başlangıç önümüzdeki senelerde sürekli gündemimizde olacak. Sabırlı olursanız bu alanlarda büyük başarılar kazanacaksınız. Hafta ortasında duygu ve mantık karmaşası çok fazla yaşayacaksınız. Evliliğinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde, ailenizle vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev değişikliği konularında köklü değişimler yapacaksınız. Evinizle ilgili yeni ve büyük bir başlangıç yapacaksınız. Buna da aniden karar verip uygulayacaksınız. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Hafta sonunda aşk hayatınızda yeni gelişmeler olacak. Yeni aşk başlangıcı olabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi bir karar da alabilirsiniz. Hafta ortasında hafta sonunda çocuk veya çocuklarınızla ilgili yeni konularda gündeminize gelecek. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilikler katacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2020 ortasından beri hayatınızda değişimler başladı. Bunu artık daha iyi görebiliyorsunuz. Artık siz eski siz değilsiniz. Düşünceleriniz, yaşam tarzınız, yaşam şekliniz, eviniz, partneriniz, ilişkileriniz ve işiniz artık daha farklı olmak zorunda. Evren kendinizi yenilemeniz için size fırsat tanıyor. 2022 senesi ortasına kadar hem kendinize hem hayatınıza yenilikler katacaksınız. Geçmişten arınacaksınız. Geçmişten öğrendiklerinizi öğrendiniz. Artık yeni şeyler öğreneceksiniz. Temmuz-Aralık 2020 arasında aşk ilişkiniz size dersler verdi. Bu ilişkiden çok şey öğrendiniz. Umarım öğrendiniz. Çünkü bu öğrendikleriniz artık geçmişten kopmanıza neden olacak bilgiler oldu. Bu aşk ilişkisiyle birlikte ya geçmiş hayatınızı geride bıraktınız ya da aşk ilişkinizden çıkarttığınız derslerle aşka olan inancınız değişti. Aşk konusunda kendinizi yenilediniz. 2022 ortasına kadar geçmişten arınma zamanınız olacak. Sürekli karşınıza yenilikler gelecek.
Siz bunu ya kabul edip hayatınıza katacaksınız ya da evren bu yenilikleri sizin hayatınıza mecbur katacak. Son haftalarda aniden gelişen sağlık konularına benzer konular Şubat sonuna kadar gündemimizde olacak. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sizin gibi hızlı hareket eden birinin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Hem Merkür hem Mars sizi bu konuda çok fazla uyarıyor. Daha yavaş olmalısınız, daha dikkatli hareket etmelisiniz. Yoksa ufak da olsa kazalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla birlikte olacaksınız. Onların hayatındaki değişimlerde onların yanında olacaksınız. Onlarla ilgili yeni konular da gündemimize gelecek. Yeni iş arayanlar basın yayınla, medyayla, pazarlamayla, iletişimle ilgili, sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, yemekle ilgili alanlarda, finansla ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda bu hafta yeni işler bulabilirsiniz. Bu işlerden başvurularınıza cevap bekleyenler haberleri alabilirsiniz. Bu hafta işte yeni başlangıç yapabilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene pazarlama konusunda sürekli kendinizi yenileyeceksiniz. Yaptığınız işlerde yeni pazarlama teknikleri geliştirmek zorundasınız. Bunu yaparken de teknolojik alet ve sistemleri kesinlikle kullanmalısınız. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili eğitimler alabilirsiniz. Kendinizi yenilemelisiniz. Önümüzdeki 2 sene çok farklı komşular edineceksiniz. Sizden farklı kültürde, sizden farklı dil konuşan, sizden farklı dine sahip komşular edinebilirsiniz. Onlarla olan ilişkileriniz size hayatla ilgili çok fazla ders verecek. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Farklı karakterde, sizden yaşça farklı biriyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu ilişki aniden başlayıp yavaş ilerleyebilir. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetimde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri para konusunda yenilikler olacak. Para kazanmayla ilgili yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Para konularıyla ilgili büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı yenilikler olacak. Bunların haberlerini alacaksınız. Basın yayınla ilgili, iletişimle ilgili, medya ile ilgili, lojistikle ilgili, eğitimle ilgili konularda hafta ortasında büyük bir başlangıça imza atabilirsiniz. Bu başlangıç önümüzdeki 2 senenin konularını belirleyecek. Sabırlı olursanız bu alanlarda büyük başarılar kazanacaksınız. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili konular da gündemimizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Geçen hafta para konularında beklentileriniz gecikmeye başladı. Bu hafta para konuları gündemimizde olacak. Beklediğiniz parayla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Ancak elinize gelmesi biraz zaman alabilir. Siz karamsar ve kuşkucu birisiniz. Hayattaki hemen her şeye karşı kuşkuyla yaklaşan birisiniz. Geçen 2 sene bütün gezegenler burcunuzda ilerlerken karamsar düşünceler ve kuşkularınız daha da arttı. Çevrenize olan güveniniz hepten çöktü diyebilirim. Zaten kuşkucuydunuz, zor güvenen biriydiniz. Şimdi bu duygularınız daha da arttı.
Aralık 2020 ortasından beri içinizdeki bu kötücül enerjiyi üzerinizden atmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Buna dair başlangıçlar yapmak için adımlar atmaya başladınız. Umarım başladınız. Yoksa karamsar düşüncelerden kurtulmanız zor olacak. İçsel enerjinizi yenilemeniz gerekiyor. Geçmişte sizi yoran konuları uzaklaştırmak için, geçen 2 sene sizi üzen konuları unutmak için buna ihtiyacınız var. Geçen 2 sene yaşadıklarınızdan çıkarttığınız dersleri anlamak için buna ihtiyacınız var. İçsel enerjinizi yenilemek için de mistik konulardan, dinsel öğretilerden, psikik güçlerden, meditasyondan, spiritüel konulardan destek almalısınız. Onlara güvenmelisiniz. Onların size şifa vereceğine koşulsuz güvenmelisiniz. Yoksa içsel enerjinizi yenilemek zor olacak. Hayattan almanız gereken tatları almakta zorlanacaksınız. Önümüzdeki 2 sene parasal konularda çok güzel fırsatlar olacak. Aniden paralar gelecek elinize. Bu paralar geldiğinde neler yapacaksınız? Şimdi bunun hayalini kurmaya başlayın. Siz planlı yaşamayı seven birisiniz ama bu 2 sene, önümüzdeki 2 sene plan değil, hayal ettiklerinizin gerçekleşeceğini hayat size gösterecek. Hayallerin de hayatın parçası olduğunu öğreneceksiniz. 2 sene boyunca bunu tecrübe edeceksiniz. Hayatı plan yaparak yaşamak zor olduğunu göreceksiniz. Planları gerçekleştirmek için mücadele ederek yaşamak zor olduğunu göreceksiniz. Plan yap, uygula, plan yap, uygula. Bunun sizi yorduğunu daha rahat göreceksiniz. 2 sene anlık olaylarında insanları mutlu ettiğini göreceksiniz. Bunu 2 sene tecrübe edeceksiniz. Son haftalarda aşk hayatınızla ilgili ani gelişmeler yaşamaya başladınız. Aşk ilişkinizde bazı kararlar almak istediniz ama bu kararlarda net olamadınız. Şubat sonuna kadar aşk ilişkinizle ilgili içinizde sürekli kuşkular olacak. Aşk ilişkinizle ilgili sürekli yeni kararlar almak isteyeceksiniz. Evlilik kararı olabilir, ayrılık kararı olabilir. İlişkinizle ilgili Şubat sonuna kadar bir karar alacak ve uygulayacaksınız. Bu hafta para konusunda yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Parayla ilgili banka işlemlerinizde kullanacağınız teknolojik alet ve sistemlerde daha dikkatli olmalısınız. Sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha sabırlı olursanız büyük sorunlar yaşamazsınız. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Enerjiniz çok yüksek olacak. İş görüşmeleri için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz için başarılı olacaksınız. Para konusunda da kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eğitim hayatında olanlar haftanın ilk günlerinde enerjiniz çok yüksek olacak ve başarılı olacaksınız. Yemek sektörüyle, estetikle, finansla, gayrimenkul alanlarında yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katacaksınız. Bu yenilik önümüzdeki senelerde size başarılar kazandıracak. Hafta ortasında parasal olarak güzel ve yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Uzun zamandır beklediğiniz parayla ilgili haber alabilirsiniz. Bu para elinize de geçebilir. Hafta ortasında para kazanma ve yatırım yapma konusunda yeni fikirler geliştireceksiniz. Bu fikirler önümüzdeki 2 sene sürekli gündeminizde olacak. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatındaki yeni haberleri de alabilirsiniz. Basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle ve pazarlamayla ilgili konularda da hafta sonunda başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni haberleri alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Siz çok fazla göz önünde olmayı sevmeyen birisiniz. Sahnede önde olmayı sevmeyen birisiniz. Bilginizle, yaratıcılığınızla, teknolojiye olan merakınızla geri planda kalmayı seversiniz. Ancak Güneş burcunuzda, Satürn, Venüs, Jüpiter ve Merkür burcunuzda artık sahnelerden kaçış yok. Artık göz önünde olmaktan kaçış yok. Artık bilgilerinizi geri planda değil, daha ön planda aktarma zamanı geldi. Şimdi sahnelerde siz olacaksınız. Şimdi sosyal mecralarda ön sıralarda siz olacaksınız. Sosyal ortamlarda ön sırada siz olacaksınız. Toplum önünde siz olacaksınız. Siz konuşacaksınız. Siz konuşulacaksınız. Hep göz önünde olacaksınız. Sosyal mecralar ve sosyal alanlarla ilgili geçmişteki fikirlerinizi artık geride bırakacaksınız. Aralık 2020 ortasından beri de sosyal mecraları daha fazla kullanmaya başladınız. Umarım başladınız. Çünkü bu başlangıçlar size yeni pencereler açacak, hayatınıza yenilikler katacak, kendinizi geliştirmeniz için fırsatlar olacak. Geçmişte yaşadıklarınızı artık gizlemeden daha da ortaya koymaya cesaretini bulacaksınız. Geçen 2 sene yaşadıklarınızın gerçek mi hayal mi olduğunu hala anlayamadınız. Önceki 2 seneyi kendi içinizde kendinizi geliştirmekle geçirdiniz. İç dünyanıza yenilikler katmaya çalıştınız. Bir yandan araştırmalar yaptınız. Bir yandan psikolojinize ne iyi gelecek bunu aradınız. Çünkü sizin gibi hayat dolu, geleceğe bağlı yaşayan biri, gelecekten beslenen biri geçen 2 sene geçmişle mücadele etmek zorunda kaldı. Geçmişle vedalaşmak zorunda kaldı. Bazı şeylerin bitmek üzere olduğunu anlamaya çalıştı. Artık yeni bir hayata, yeni bir düzene hazır olmanız gerekiyordu. Bu yüzden de geçmişten kopmanız gerekiyordu. Ocak 2020 sonlarından beri de artık geçen 2 senenin karamsar, kuşkucu, korku dolu arayışlar içindeki durumunuz değişmeye başladı. Şimdi enerjiniz daha yüksek. Şimdi hayata daha pozitif bakabiliyorsunuz. Geleceğe dair hayalleri daha kolay kurmaya başladınız. Artık adım atmak yerine koşmaya başladınız. Güneşin ve diğer gezegenlerin de burcunuzda olmasıyla daha da parlamaya başladınız. Enerjiniz çok yükseldi. Şimdi bu enerjiyle yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmaya başlayacaksınız. Bu hafta sizin hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir hafta olacak. Büyük projelerinizin başlangıcını yapacaksınız. Bu başlangıç ilk zamanlarda biraz yavaş ilerleyecek olsa da zamanla sağlam adımlarla ilerleyecek. Bu hafta yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni aile, ailede yenilikler, evde yeni bir süreçle ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Başka ülkeye, başka şehre taşınmak isteyenler bu hafta taşınabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Venüs burcunuzda, bu da aşk ve duygusal hayatınızda güzellikleri işaret ediyor. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için yeni planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Aniden aşk başlangıcı olabilir. İlk görüşte aşk olabilir. Aşk ilişkisi biraz yavaş ilerleyebilir. Merkür burcunuzda ve yavaş ilerliyor. Bu hafta iletişimde daha sabırlı olmalısınız. Teknolojik alet ve sistemleri kullanırken daha yavaş hareket etmelisiniz. Uzun yolculuklarda daha dikkatli olmalısınız. Lojistikle, pazarlamayla ilgili işlerinizde daha yavaş olmalısınız. Bu hafta sabrınızı sonuna kadar kullanmalısınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da bu hafta yoğun olacaksınız. Onlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık talep edenlerin ilgisi de çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler.
8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Meditasyon yapabilir, mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Psikolojinizi yenileyecek ortamlar yaratabilirsiniz. Hafta başında psikolojinizi yenilemek için yeni sistemler öğrenmeye başlayacaksınız. Hafta başında psikolojinizi zorlayan durumlarla çok fazla karşılaşabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Son senelerde üzerinde düşünüp durduğunuz projelerinizde bu 2 gün içinde gündeme alıp kafanızda netleştirebilirsiniz. Hızlı kararlar alabilirsiniz. Bu kararları da başlatabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. İş görüşmeleri, ilişkilerinizle ilgili görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında yeni bir süreci başlatacaksınız. Hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Enerjiniz çok yüksek olacağı için hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. Ancak bu size zarar verebilir. Hayatınızın akışındaki konularda sorunlara neden olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Daha yavaş olmalısınız. Hafta ortasında sanki yeni bir düzene, yeni bir hayata adım atarcasına giriş yapacaksınız. Ruhsal olarak artık rahat bir döneme başlayacaksınız. Yapacağınız başlangıçlar sizin önümüzdeki senelerde hayatınızda çok önemli konular olacak. Hafta ortasında eğitim konularında da başarılı olacaksınız. Büyük bir başarıya imza atabilirsiniz. Eğitimle ilgili büyük bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç önümüzdeki senelerde hep gündeminizde olacak. Evlilik planı olanlar hafta ortasında organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir ilişki olacak. Ancak organizasyonlarınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda parasal olarak güzel haberler alacaksınız. Yeni parasal konular gündemimize gelecek. Yeni yatırım konuları da karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 8-14 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son haftalarda kardeşlerinizle ilgili konularda bazı gelişmeler yaşadınız. Şubat ayı sonuna kadar da benzer durumlar hep olacak. Kardeşlerinizle ilgili konular nedeniyle hayatınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Son aylarda ya işinizle ilgili lojistik, pazarlama, medya ve iletişim konularıyla yoğundunuz ya da bu işlerde yeni başlangıçlar yaptınız. Bu alanlarda Şubat sonuna kadar da yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Son haftalarda içinizdeki enerji çok fazla, ancak bu enerjiyi nasıl dışa vurmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Sürekli açık havada olmak istiyorsunuz. Haziran 2020'den beri iş hayatınızda artık geçmişi geçmişte bırakmak istediğinizi anlamaya başladınız. İş hayatınızda değişiklikler yapmanız gerektiğini anladınız. Ama geçmişi bırakmak için de geleceğe dair başlangıçlar da yapmak istiyorsunuz. Bu hafta kafanızda hayaller kurmaya başlayın. Hedeflerinizi kurgulamaya başlayın. İçinizdeki enerjinin size yeni bir yol açacağını göreceksiniz. İçinizdeki enerjinin hayalleriniz için size yeni bir pencere açacağını göreceksiniz. Şubat sonunda hayallerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulacaksınız. 13 Mart'tan sonra artık daha bilinçli olacaksınız, daha kolay adımlar atacaksınız. Hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapacaksınız. İş hayatınıza dair kafanızdaki soruları Mayıs sonuna kadar çözeceksiniz. Mayıs sonunda geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Mars ve Satürn burcu, balık burcu olanlar Mart ve Nisan aylarında işle ilgili değişimlere hazır olun. Hayallerinizi, hedeflerinizi kurgulayın. Başlangıçlara ve bitişlere hazır olun.
Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlardaki işlerinizde çok yoğun olacaksınız. Bu alanlarda hala başlangıçlar yapmadıysanız bu hafta yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bunu da kolayca tamamlayacaksınız. İşinizle ilgili yeni sosyal projeler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili e-ticaret gibi, web tasarımı gibi konulardaki çalışmalarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Bu işlerinize hız kazandırabilirsiniz. Şubat sonuna kadar bu alanlardaki çalışmalarınız daha yoğun olacak. Bunlar size kazançlar sağlayacak. Sezgileriniz çok kuvvetli. Hem iş hem özel hayatınızda sezgileriniz size yol göstermesine izin vermelisiniz. Ancak adım atarken sakin olmalısınız. Heyecanla yanlış adımlar atabilirsiniz. Mart ve Nisan aylarında evinizle ilgili büyük değişimler de yapacaksınız. Buna dair hayallerinizi kurun, hedeflerinizi kurgulayın. Evinizle ilgili yapacağınız değişimlerde kontrol sizde olsun. Ev alma planlarınız da varsa Şubat ayı sonunda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Günlük detaylı yorumlara geçmeden önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 8-14 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde sosyal alanlarda, sosyal mecralarda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili konularda, bilgisayarla ilgili alanlarda, teknolojiyle ilgili alanlarda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hafta başında arkadaşlarınızın hayatında ki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatındaki yenilikleri de onların yanında olacaksınız. Hafta ortasında psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Kendi içinize çekilmek, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Doğada vakit geçirerek, uzun yolculuk yaparak enerjinizi yenileyebilirsiniz. Mistik konularla ilgilenmek, ritüeller yapmak için bütün bir hafta uygun olacak. Mistik güçlerle bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bunu yeni istek ve hayalleriniz için kullanabilirsiniz. Hafta sonunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Hisleriniz çok yoğun ve çok güçlü olacak. Mistik konularla ilgilenenler, bu konularda işleri olanlar yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda başarılar kazanabilirsiniz. Hafta sonunda teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri de hayatınızın hemen her alanında daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.